Suriye'de rejim ve bayrak değişti. Halep'e Türk bayrakları asıldı. Ayrıca rejimin parası değerini yitirdiği için Türk lirasıyla alışverişler yapılıyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Olan bitenleri daha iyi anlamak için öncelikle Türkmeneli kavramını anlamakla başlayalım. Halep, Kerkük, Süleymaniye ve Musul gibi şehirler Türkmeneli'nin birer parçası. Türkmeneli dediğimiz yerse Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan önemli bir lokasyona sahip. Bu bölgeler aynı zamanda misak-ı milli sınırları içerisinde yer alıyor ve tahmin edebileceğiniz gibi petrol zengini bir coğrafyaya yayılıyor. Ancak bu kaynaklardan Türkmenler neredeyse hiç yararlanmıyor. Çünkü günümüzde Irak ve Suriye'nin kuzeyi Kürt kontrolüne bırakılmış durumda. Fakat aslında Halep, Türkmeneli'nin en önemli şehirlerinden birisidir. Suriye'deki Türkmenlerin varlığı ise 7. yüzyıla kadar dayanıyor. Bu insanların hayatını devam ettirdiği Halep, misak-ı milli sınırları içerisinde olsa da Türkiye sınırları dışında kalmış bölgelerden bir tanesi. Bu şehir Kurtuluş Savaşı sırasında 972 şehit vermişti. Dolayısıyla Halep, günümüzde Türkiye toprakları dışında kalan Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit veren bölge olarak önemli bir yere sahip. Fakat buna rağmen Osmanlı'nın yıkılmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti bu topraklar üzerinde hak iddia etmiş olsa da ne yazık ki Hatay dışındaki bölgelerde hak kazanamadı. Atatürk'ün ömrüm yeterse geri alacağım dediği bu şehirler arasında Batum, Batı Trakya, Musul, Halep, Kerkük, Hatay, Kıbrıs ve Süleymaniye vardı. Bu videoda misak-ı milli sınırları içerisinde kalan bu toprakların Türkiye'ye katılma olasılığından ziyade bu şehirlerin nasıl Türk yurdu olmaktan çıktığını anlamaya çalışacağız. Türkmenelinde yaşayan Türkmenlerin kim ve nasıl bir hayata sahip olduklarından bahsedeceğiz. Ayrıca Esad rejiminin yıkılmasından sonra bölgede oluşabilecek yeni rejimleri ve İsrail'in arz-ı mevcut topraklarını anlatmaya çalışacağım. Bu sebeple içeceklerinizi hazırlayın. Detaylı ve kapsamlı konuları ele aldığım bir içerikle karşınızdayım. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olursanız da mutlu olurum. Şam bölgesi Fransızların kontrolünde kalmış ve Fransızlar tarafından ismi Suriye olarak değiştirilmişti. Dolayısıyla Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte iki farklı devlet ortaya çıkmıştı. Haliyle oluşan bu yeni iki devlet arasında sınır belirlenmesi gerekiyordu ve ortaya oldukça ilginç bir sınır çıkmıştı. Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü sınır deyince aklımıza ilk gelen şey doğal sınırlar oluyor. Bir bölgeyi ya dağlar, ya nehirler ya da dereler doğal bir sınır olarak ikiye böler ve bunlar iki ülke arasında sınır sayılırdı. Ancak Türkiye ve Fransız kontrolündeki Suriye sınırı bunlardan oldukça farklı. Çünkü Osmanlı'nın inşa etmiş olduğu Hicaz tren hattı iki devlet arasında kısmi bir sınır olarak kabul edilmişti. Gelin haritaya biraz daha yakından bakalım. İstanbul'dan başlayan bu tren hattı Mekke ve Medine'ye kadar gidiyor. Ancak Halep'te bulunan bir kolla Bağdat'a kadar uzanıyor. İşte bu güzergahı takip edecek olursanız haritaların neredeyse bu tren rotasına göre belirlendiğini görebilirsiniz. Aslında bu güzergaha göre Halep'in de Türkiye toprağı olması gerekiyordu. Ancak bu şehir o dönemde bir şekilde Türkiye topraklarının dışında kaldı. Fakat dışarıda kalan sadece Halep değildi. Kabul edilen bu harita nedeniyle o topraklarda yaşayan Türkmenler de Türkiye toprakları dışında kalmış oldu. Peki tüm bu süreç nasıl işlemişti? Bu noktada geçmişi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye, güney sınırlarında Halep ve Musul gibi bölgeler üzerinde hak iddia ediyordu. Ancak Osmanlı'nın imzalamış olduğu Sevr Anlaşması, güney sınırlarında Türkiye'nin iddialarını reddederek bu toprakları Fransa'ya bırakmayı öngörüyordu. Ancak Sevr, Türk toplumunca kabul görmemiş bir anlaşmaydı. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı sırasında Fransa ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Anlaşması imzalandı. Böylece Türkiye ile Fransa arasında bugünkü Türkiye-Suriye sınırı çizildi. Hatay bölgesi ya da o dönemki adıyla İskenderun sancağı Fransa'nın mandası altındaki Suriye'ye bırakıldı. Ancak Hatay'ın özel bir statüye sahip olduğunu söyleyebilirim. Türk kültürü ve yaşamını koruyabilecek özelliğe sahipti. Bahsettiğim bu imkanlar Türkmenlerin yaşamış olduğu Halep, Kerkük ve Musul gibi şehirlerde tanınmadı. Buna binaen İsmet İnönü Lozan'da şöyle bir konuşma gerçekleştirdi. Musul vilayetinde yerleşik nüfusun büyük kısmını Türkler ve Kürtler oluşturmaktadır. İngilizlerin Musul'da yaşayan Türkmenlerin İstanbul Türkçesi konuşmadıkları için Türk sayılamayacağını öne sürmeleri çok manasızdır. Çünkü Anadolu Türkü de İstanbul şivesi konuşmaz ve Türkmen olarak nitelendirilir. İngilizler Kürtlerin İran kökenli olduklarını ileri sürseler de Kürtler Turan kökenlidir. Her ne kadar Türklerden farklı bir dil konuşsalar da aynı gelenek göreneklere ve inanca sahiplerdir.
Büyük Millet Meclisi Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de hükümetidir. Bunun ispatı ise mecliste bulunan Kürt milletvekilleridir. Ayrıca Kürtlerin Türklerle birlikte yaşamak istemediği doğru değildir. Büyük Millet Meclisi'nde bulunan Kürt milletvekilleri Musul'un Türkiye'den ayrılmasını istememekte ve bu uğurda mücadeleye hazır olduklarını beyan etmektedirler. Anadolu'daki Kürtler hem 1. Dünya Savaşı'nda hem de Kurtuluş Savaşı'nda Türklerle tam bir dayanışma içerisindedir. Çünkü Türkiye, Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de devletidir. İsmet Paşa'nın bu konuşması üzerine Lord Curzon ise şu cümleleri kurmuştu. Tüm Mezopotamya, 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından işgal edilmiş ve Türk orduları yenildikleri için bölgeden ayrılmışlardır. İngilizler bölgenin Türklerden kurtarılması şartıyla Araplara bağımsızlık vaadinde bulunmuşlar ve bu konuda söz vermişlerdir. Ayrıca Musul vilayeti İngiliz işgali altında değildir. Çünkü Musul'da İngiliz askerleri değil, o bölgenin yerel kuvvetleri görev yapmaktadır. Müttefik devletler 1. Dünya Savaşı'nı kazanmışlardır. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin Musul topraklarının kendisine bırakılmasını istemesi ciddiye alınamaz. Savaştan mağlup ayrılmış bir ülke böyle bir talepte bulunamaz. Musul, yüzyıllarca süren Türk işgali boyunca bile Arap karakterini yitirmemiştir. Kürt toplumu ise İsmet Paşa'nın iddia ettiği gibi Turan değil İran asıllıdır. Bir tür İran dili konuşmaktadırlar. Gelenek ve görenekleri Türklerden o kadar farklıdır ki her zaman bir Türk'ü Kürt'ten ayırt etmek mümkündür. Türk hükümeti Güney Kürdistan'da hiçbir zaman otorite kuramamış, 1. Dünya Savaşı'nda Kürtler Türklere değil İngilizlere yardım etmiştir. Kısacası Kürtler Türklerden hoşnut değildir ve özerklik istemektedirler. İngiliz hükümeti ise Kürtlere özerklik verecek ve kendi dillerinde okulları olacaktır. Eğer Musul Türklere bırakılacak olursa, Türkler savaşçı bir millet olduklarından dolayı Arap devletini baskı altında tutup bu devletin yok olmasına neden olacaklardır. Ne yazık ki bu görüşmelerin ardından bir uzlaşma yaşanamadı ve taraflar 9 aylık bir sessizliğe büründü. Ancak aradan geçen zaman zarfında Şeyh Said ayaklanması yaşandı ve bu isyan İngilizler tarafından koz olarak kullanıldı. Gelişmeler üzerine Milletler Cemiyeti Musul sorununu çözmek amacıyla tarafsız ülkelerden oluşan bir komisyon oluşturdu. Brüksel hattı olarak adlandırılan geçici bir sınır çizildi. Bu hat Hakkari ile Musul arasında çizilmiş olan geçici bir sınırdı. Musul'un kuzeyinde yer alan bölgeler Türkiye'ye, güneyi ise Irak'a bırakıldı. Ayrıca komisyonun bölgede yaptığı araştırmalar sonucunda şöyle bir rapor yayınlandı. Musul'da 11. yüzyıldan itibaren süregelen Türk egemenliği tespit edilmiştir. Ancak bölge halkı ticaret açısından daha çok Irak ve Suriye ile ilişkiler kurmuş durumda ve ne Türkiye ile ne de Irak'a katılma konusunda belirgin bir istek göstermiyor. Bu nedenle Brüksel hattının güney kısmının Irak'a, kuzey kısmının ise Türkiye'ye bırakılması uygun bulunmuştur. Ayrıca yeni devlet kurulması planlanmış ve bu devletin 25 yıl boyunca Milletler Cemiyeti'nin himayesi altında kalması, Türkçenin resmi dili olarak kabul edilmesi öngörülmüştür. Eğer manda yönetimi sona erdiğinde Kürtlere özerklik verilmezse, halkın Irak yerine Türkiye'ye katılmayı tercih edebileceği düşünülmüştür. Bu durumda Musul'un Türkiye'ye, Kerkük'ün ise Irak'a bırakılması öngörülmüştür. İşte bu rapora göre Milletler Cemiyeti Türkiye-Irak sınırını belirledi. Türkiye bu toplantıya katılmamıştı bile. Ancak bu karar halk arasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Yine de tüm bunlara rağmen Ankara Anlaşması imzalandı ve Brüksel hattı Türkiye-Irak sınırı olarak kabul edildi. İşte tüm bu süreçler sonrasında Halep, Kerkük, Süleymaniye ve Musul gibi şehirler Türkiye'nin toprakları dışında kaldı. Bu sebeple yüz binlerce Türkmen ana yurtlarından kopmuş bir vaziyette 100 yıldan fazla bir zamandır başka bayraklar altında yaşamak zorunda kaldı. Irak'ın bağımsızlığını kazanmasıyla Türkiye'nin Musul ve Kerkük üzerindeki hak iddiası tamamen sona ermişti. Darbeyle ilan edilen Cumhuriyet yönetimi sayesinde halkın daha özgür olacağı ifade ediliyordu, ancak bu dönemde eskiye ait tüm yöneticiler tutuklanmıştı. Yine de Irak'ta yaşayan bütün etnik kökenlerin kendilerine ait gelenekleri ve haklarını özgürce yaşayabilecekleri ifade ediliyordu. Dolayısıyla Türkmenler bu fırsatlardan istifade edeceklerini düşünse de öyle olmadı. Bu dönemlerde Moskova'da sürgünde olan Mustafa Barzani Irak'a dönüş yaptı. Bu dönemden sonra Kürtler Kerkük üzerinde egemenliğe sahip olmak istiyorlardı. Cumhuriyet'in 1. yılı kutlanmaya yakınken Kerkük'te silah sesleri duyuldu. Türkmenlere doğru yoğun bir ateş vardı. 3 gün süren bu katliamda binlerce Türkmen hayatını kaybetti.
Öyle ki evlerinden alınan bazı Türkmen liderleri kapıların önünde, ailelerin gözü önünde öldürüldü. Aslında bu konuda anlatabileceğim onlarca vahşet var. Dilerseniz kolay bir araştırma yaparak tarih kayıtlarıyla birlikte hepsini bulabilirsiniz. Ben sadece bu konulardan da haberdar olmanızı istedim. Dolayısıyla bu vahşeti derinlemesine işlemek istemiyorum. 14 Temmuz 1959 yılında başlayan Kerkük soykırımı boyunca ne yazık ki Türkmenler çeşitli işkencelere maruz bırakıldı. Bu katliamlardan yıllar sonra 1980 ve 1991 yılında yaşanan olaylar sonucunda birçok Türkmen lider Türklerin artığı diye dışlanarak katledildi. Ancak yaşanan bu vahşet sadece Irak topraklarıyla sınırlı değildi. Benzer durumlar Suriye sınırı içerisinde kalan Türkmenler için de geçerliydi. Her şeyden önce şunu belirtmem gerekir ki sınırların belirlenmesinden sonra burada yaşayan Türkmenler diğer azınlık gruplar gibi azınlık olarak kabul edilmedi. Böylece kültürel ve sosyal haklardan mahrum bırakıldılar. Esad rejiminin kurulmasıyla birlikte Türkmenlere yönelik asimilasyon süreci de başlamış oldu. Böylece Türkmenler Türkçe yayınlar yapamadıkları gibi Türkçe konuşmaları da yasaklandı. Hatta 2011 yılında başlayan iç savaşla birlikte ana hedef haline geldiler. Köyleri ve şehirleri harap edildi. Her ne kadar Esad döneminde bunlar yaşanmış olsa da aslında Esad'lardan önce Türkmenler Suriye siyasetinde aktif bir rol oynuyordu. Ahmet Nami, Supi Bereket ve Edip Çiçekli gibi isimler Suriye'de başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleri yapmıştı. Bu anlattıklarım şaşılacak şeyler değil. Şaşıran tarihini yeterince bilmiyordur. Unutmayın ki o dönemde Suriye'de milyonlarca Türkmen yaşıyordu ve tüm bu asimilasyon sürecine rağmen hala varlıklarını koruyorlar. Konudan uzaklaşmadan anlatmış olduğum şeyleri bir bütünlükle toplayacak olursam, Suriye'de yaşanan son olaylar ülkemizde heyecanla karşılandı. Hatta Halep civarında Türk bayrakları asıldı ve halk tarafından Türk lirası kullanılıyor. Dolayısıyla kısa da olsa bu konular hakkında fikrimi beyan etmek istiyorum. Bu topraklar misak-ı milli sınırları içerisinde olduğu için pek çok insanın Halep üzerinde hayalleri olduğu bir gerçek. Açıkçası ben böyle düşünmeyenlerdenim. Neden mi? Birkaç ay önce komşularımızın sürekli değiştiğini anlattığım bir video hazırlamıştım. Haklı çıkmak istemezdim ama gördüğünüz gibi Suriye'de yine rejim değişti. Yıllardır derslerde öğretilen komşumuzun bayrağı bir günde değiştirildi. Bu durum o toprakların genetiğinde olan bir şey gibi görünse de aslında durumlar bundan çok daha farklı. Bana kalırsa bizler yüzeysel bir bakış açısına sahibiz ve bu nedenle sadece bize gösterilenleri görebiliyoruz. Yüzyıllara yayılmış işleyen bir Orta Doğu planının gerçekliğini sorguluyoruz ama tüm bu planların doğrudan Osmanlı ve Türkiye ile alakalı olduğunu bir türlü anlayamıyoruz. Hepinizin aklında şöyle bir kanı var. Bir zamanlar bizim olan bu topraklar bizden sonra huzur görmedi. Evet, aslında bu doğru bir yaklaşım. Dolayısıyla zaten hakkımız olan bu topraklarda arzuları olan insanları anlayışla karşılayabiliyorum. Fakat odaklanılması gerektiğini düşündüğüm şeyin bölgedeki YPG sorunu olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce Esad rejimi insanlık suçu işleyen ve kendi halkına zulmeden bir rejimdi. Bu nedenle düştüğü için çok mutlu oldum. Fakat bundan sonra kurulacak olan düzenin doğrudan destekçisi olup ayrılıkçı fikirlerden uzak durulması kanısındayım. Bölgede zaten kendi kendine özerkliğini ilan eden bir YPG bulunuyorken buranın resmi olarak tanınmasını engelleyecek bir hükümet kurulması gerekiyor. Eğer gerçekten Türkiye destekli bir hükümet kurulacaksa Türkmenlere hak ettikleri itibar ve haklarının iade edilmesi gerekiyor. Suriye bu saatten sonra özerk bölgelere ayrılacak bir ülke olacaksa ülkemizin menfaati gereği Türkmen elinin dillendirilmesi gerekiyor. Çünkü yayılmacı bir tutum sergileyen ve topraklarımızda da gözü olan İsrail'in bu boşluktan yararlanacağını düşünüyorum. İlerleyen yıllarda Suriye topraklarında hak iddia edebilir ve bu doğrultuda askeri operasyonlar gerçekleştirebilirler. İşte bu nedenle Türkmen eli üzerine düşünmesi gereken hassas bir durum. Çünkü tarihi okumayı bilenler şunun farkında. İsrail'i kuran İngiliz ve Fransızlar Türkleri yıkmak adına Araplara ve Kürtlere vaatlerde bulundular. Önce Suriye, sonra Irak'ın kuzeyini çeşitli bahanelerle Kürtlere bıraktılar. Linçlenmeyi göze alarak ifade ediyorum ki bu toprakları Kürtlere vermeyi göze alan İngilizler ya da üst akıllar o toprakları Kürtlerden alıp İsrail'e verecek kadar da kör bir göze sahip. Geçmişte Türkmenlerin yaşadığı insanlık dışı olayları bir gece ansızın o bölgedeki Kürtler de çeşitli manipülasyonlarla yaşayabilir. Bugüne kadar yaptığım birçok videoda Kürt ve Türk kardeşliğine değindim. Bunu bu videoda da dillendirmekten çekinmeyeceğim. Birlik olmak zorundayız.
Bu vatan, bu bayrak hepimizin. Hadi Esad'ı boş verelim. O ipleri başkalarının elinde olan birisiydi. Fakat Rusya'nın bu kadar kolay bölgeden çekilmesi açıkçası sorguladığım bir durum. Bana kalırsa ya beklenen daha büyük bir soruna hazırlık yapıyorlar ya da bu topraklarda yeni bir harita planlıyorlar ve bu konuda mutabık oldular. Son olarak Halep'te yaşananlarla alakalı bir şeyler de paylaşmak istiyorum. Ana akım medyanın bize aktarmış olduğu bilgilere göre Türkmeneli şehirlerinden birisi olan Halep'te Türk lirasının kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu durum halkımız arasında Suriye'de Türk lirası dönemi başladı diye yorumlanıyor. Fakat gerçeği söylemek gerekirse 2020 yılından sonra özellikle Afrin, Cerablus ve Elbap gibi bölgelerde zaten Türk lirası kullanılıyordu. Çünkü Suriye parası çok değersiz. Herhangi bir restoranda yemek yediğinizi düşünün. Eğer hesabı nakit olarak ödemek isterseniz destelerce para vermek zorundasınız. İşte Suriye'deki ekonomik kriz bu kadar büyük. Dolayısıyla Türk lirası kullanmak istemeleri de çok normal. Zaten gördüğümüz kadarıyla Suriye halkı Esad rejiminin düşmesinin ardından Halep gibi büyük şehirlerde alışverişlerini Türk lirası üzerinden yapmaya başladı. Ancak söylediğim gibi tüm bunlar medyanın bize servis ettiği görüntüler. Ben görmüş olduğum her bilginin doğruluğunu sorgulayan bir insanım. Fakat yine de şunu söylemek doğru olabilir. Türk lirası Suriye'nin bazı bölgelerinde fiili bir geçerlilik kazandı. Ancak bana kalırsa kalıcı bir durum söz konusu değil. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda Suriye'de yeni bir hükümet kurulduğunda TL kullanılmayacak. Ya da yeni hükümet güven kazanana kadar belirli bir süreliğine kullanılabilir. Bu tamamen kurulacak olan yeni hükümetin politikalarına bağlı. Zaten kurulacak olan rejim nasıl bir rejim olacak? Burnumuzun dibinde Taliban gibi bir rejim mi istiyoruz yoksa gerçekten cumhuriyetle yönetilen layık bir ülke mi? Ayrıca bölgede yaşayan Türkmenlerin TL kullanma gibi bir talebi olacak mı? İşte sormuş olduğum tüm bu soruların cevaplarını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Peki sizce Suriye artık Türk lirasına geçiş yapmalı mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada sizden küçük bir ricam var. Kanal son zamanlarda erişim konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bu katkılarınız sayesinde video daha fazla insanın önüne çıkacaktır. Destekleriniz oldukça önemli. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.